Merhaba, her nereden izliyorsan umarım iyisindir. İzler programının ilk bölümünde Twitter'ı yani yeni adıyla X'i ele alacağım. Twitter 21 Mart 2006'da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde kurulmuş bir sosyal medya platformu. 2013 yılına gelindiğinde en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri olmuş ve internetin SMS'i olarak tanınmıştı. Twitter'ın ilk logosu koyu ve açık yeşil tonlarından oluşan TWTTR harflerinin yazılı olduğu bir logoydu. 2006 ve 2010 yıllarında bu logo sesli harflerin de eklenmesiyle Twitter olarak değişti. Renk olaraksa açık mavi tonlarına döndü. 2010-2012 yılları arasında Twitter yazısının yanına bir kuş logosu eklendi. 2012-2023 yılları arasındaysa Twitter ismi çıkartıldı ve yalnızca o meşhur mavi kuş logosu kullanıldı. 2023 yılının Ekim ayına gelindiğinde Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerin de sahibi olan Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Sosyal medyanın dev şirketlerinden olan Twitter'ı satın almasının hemen ardından Musk üst düzey yöneticilerden birçoğunu görevlerinden aldı. Daha sonrasında ise Twitter'ın ismini X olarak değiştirdi. Kimilerine göre bu Elon Musk için normal bir davranıştı. Çünkü Musk her zaman sıra dışı bir insandı ve hali hazırda bir çocuğuna X-Ash Archangel 12 ismini vermişti. Fakat bu konu o kadar da basit değildi. Zaten Musk bir paylaşımında Twitter'ı satın almak her şeyin uygulaması olan X'in oluşturulmasını hızlandırır diye yazmıştı. Bu da demek oluyor ki Elon Musk'ın aklında her şeyin tek platformda birleştiği bir uygulama fikri vardı. Ama zaten WeChat uygulaması bunu yıllar önce yapmıştı. WeChat yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Çin'de neredeyse herkesin telefonunda yüklü olan bir süper uygulama. Evet, Çin'de bu uygulamayı kullanmadan yaşamak imkansız gibi bir şey. Çin merkezli Tencent şirketi yıllar önce günlük hayatta ve sosyal medyalarda yapılabilecek her şeyi tek uygulamada birleştirmiş ve bunu başarmıştı. Yani tamamen nakitsiz ve kredi kartsız, yalnızca telefonla bütün ödemelerin yapıldığı bir dünya hayal edin. Elon Musk'ın söylediği şey aslında aynı zamanda küresel bir sanal para sistemini anlatıyordu. Diğer taraftan bu fikir ileride sosyal kredi sistemine dönebilecek bir yapıyı da içinde barındırıyor. Black Mirror dizisinin 3. sezonunun Dibe Vuruş isimli 1. bölümünde tamamen bu konulara odaklanılmıştı. Merak edenler bakabilir. Elon Musk'ın kafasında daha farklı şeyler olduğu, kimlere hizmet ettiği ve edeceği aslında 2018 yılında giydiği bir ceketten anlaşılıyor. Musk 2018 yılında New York City'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nin yıllık bağış toplama programı olan Met Gala'da arkasında Novus Ordo Seclorum yani Yeni Dünya Düzeni yazan bir ceket giymişti. Novus Ordo Seclorum. Size de bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, 1 doların arkasındaki piramidin alt tarafındaki parşömenin üzerine yazılmış yazıdan bahsediyorum. Novus Ordo Seclorum, New World Order, Yeni Dünya Düzeni. Bunun da ilerisinde 2022 yılının Cadılar Bayramı'nda giydiği kostüm daha da ilginçti. Kostümün adı Şeytanın Şampiyonuydu. Yanlış duymadınız ve ayrıca kostümün üzerinde Baphomet'i yani şeytanı simgeleyen bir kafanın içerisinde Deccal'i simgeleyen ters bir haç bulunuyordu. Peki neden? Neden Yeni Dünya Düzeni yazan bir ceket ve Şeytanın Şampiyonu isimli bir kostümle görüntülendi? Elon Musk 1999 yılında şimdiki adı PayPal olan X.com'u kurmuştu. Musk'ın neredeyse her projesinde bir X ile karşılaşıyoruz. Bu tesadüf değildi. Musk'ın dedesi Dr. Joshua Norman Haldeman aslında bir Yahudiydi. Mason cemiyetleri ve Rockefeller'lar tarafından açıkça desteklenen 1930'larda ve 40'lardaki teknokrasi hareketinin Kanadalı lideriydi. Teknokrasi bütün karar verme süreçlerinin teknik uzmanlar, bilim insanları, mühendisler ve teknolojistlerin ellerinde olduğu bir yönetim şeklidir. Aslında dedesi teknokrat olan Elon Musk'ın düşünceleri de çok farklı değildi. Üstelik X harfinin teknokrasi ile bir bağlantısı vardı.
19. yüzyıl İngiltere'sinde entelektüel çevrelerde büyük bir hareketlenme yaşandı. Bu dönemde Herbert Spencer ve Thomas Henry Huxley'in de aralarında bulunduğu 10 teknokrattan oluşan bir topluluk X kulübünü kurdular. Kulübün amacı bilimin toplum üzerindeki etkisini arttırmak ve daha sonra evrim teorisini yaymaktı. Kulübün etkisi sadece bilimle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda sosyal ve politik düşünceleri de derinden etkiledi. Bu etkinin bir sonucu olarak 4 Ocak 1884'te X kulübünün ideallerini benimseyen bir grup Fabian Derneği adında bir dernek kurdular. Hedefleri yönetim biçimini devirmek değildi. Toplumun kılcal damarlarına sosyalizmi sızdırmaktı. Yani bu da demek oluyordu ki kapitalizmden sosyalizme geçiş devrimle değil evrimle olacaktı. George Orwell, Thomas Henry Huxley'in torunu Aldous Leonard Huxley ve ünlü yazar H.G. Wells gibi isimler derneğin önde gelen üyeleri arasında yer aldılar. Fabian Derneği evrim ve sosyalizmi yayma misyonunu benimsemişti. H.G. Wells, Thomas Henry Huxley'in öğrencisi olarak X kulübünün fikirlerinden derinden etkilendi. X kulübünün tesiri Wills'ın Yeni Dünya Düzeni ve George Orwell'ın 1984 eserlerinde dünya halklarının elit bir topluluk tarafından yönetildiği otoriter bir tek dünya hükümeti düzenini savunmalarıyla daha da belirgin bir hal almış oldu. Aldous'un kardeşi Sir Gillian Huxley 1946 ve 1948 yılları arasında UNESCO'nun ilk başkanı olarak görev yaptı. 1953 yılında bilimsel çalışmaları nedeniyle UNESCO'nun Kalinga ödülüne, 1958 yılında ise şövalyelik unvanına layık görüldü. Üstelik Julian Huxley zayıf olanların öldürülmesini yani öjeniyi savunuyordu. Bu kulüp ve dernekler bir yandan insan hakları için çaba veriyor gibi görünürken diğer yandan insanlığa düşmanca fikirleri savunuyorlardı. Fabian Derneği'nin amblem olarak kullandığı kuzu postuna bürünmüş kurt simgesi de asıl amaçlarını temsil ediyordu. Görüldüğü üzere yüzyıllardır bu ve benzeri bir biçimde kuzu postuna bürünen bu yapılar bugün de değişmiyor. Google'a Elon Musk yazdığınızda aynı zamanda bir hayırsever olduğunu görüyorsunuz. Peki hangi hayırsever özellikle kadınların ve çocukların katledildiği bir zaman diliminde o çocukları katleden sözde ülkenin siyasi lideriyle aynı masada gülerek poz verir? Ayrıca Musk'ın ceketinin sol omzundaki 22 numarası numerolojide baş mimariyi ve üstatları temsil eder. Yani bence hayatlarının neredeyse her anını planlı ve programlı yaşayan bu elitlerin her zaman olmasa da çoğu yerde giydikleri de bir önem arz ediyor. Musk aslında Dünya Ekonomik Forumu'nun özel yetiştirdiği isimlerden biri. Ufak bir araştırmayla Dünya Ekonomik Forumu'nun bir kuruluşu olan Genç Küresel Liderler Forumu'nun 2008 yılındaki sınıfında Elon Musk'ın da olduğunu görüyoruz. Klaus Schwab'ın başkanlık yaptığı Dünya Ekonomik Forumu aslında bütün gücü ellerinde bulunduran elitlerin dünyayı yeniden dizayn etmek için kurdukları bir yapı ve geçen zaman içinde insanların kendilerine olan güvenlerinin kaybolmasının ardından bir açıklama yaptılar. The good news is the elite across the world trust each other more and more. So we can come together and design and do beautiful things together. The bad news is that in every single country they were polling, the majority of people trusted that elite less. So we can lead, but if people aren't following, we're not going to get to where we want to go. Aslında bu açıklama her şeyi anlatıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında 2024 yılının konusu güveni yeniden inşa etmek olacak ve 120 ülkeden birçok sermayedar bu foruma katılacak. Belki de Elon Musk bu güveni yeniden inşa etmek konusunda karizması, güler yüzü ve samimi davranışlarıyla iyi bir seçimdi. Galiba bu resimler araya karışmış. Yoksa hayır. Yani evet. Demek istediğim X harfi matematikte bilinmezlik için kullanılsa da ama biz artık birçok şeyi biliyoruz. Mesela Elon Musk Tesla'nın X modelini tanıtırken kollarıyla X işareti yapmıştı. Ve bu firavunist bir düşünceyi benimseyip benimsemediği hakkında bir kanıt olmayabilir. Olmasa da X hakkında bizi bilgilendiriyor. 1506-1552 yılları arasında yaşamış olan Katolik misyoner Francis Xavier'ın da aynı işareti yaparken resmedildiğini görüyoruz.
Diğer yandan X-Men çizgi romanları ve filmlerini herkes bilir. Charles Xavier yani Profesör X'in zihniyle her şeyi kontrol edip insanların düşüncelerini okuduğunu da, Elon Musk'ın Neuralink yani beyin çipi için insanlar üzerinde deneyler yapmaya başladığı haberlerini görmüşsünüzdür. Ve bu demek oluyor ki Elon Musk X'in aslında ne olduğunu çok iyi biliyor ve doğrudan onlara hizmet ediyor. Yani teknoloji kendiliğinden gelişmiyor. Birileri tarafından özel olarak planlı ve programlı şekilde geliştirilmesi isteniyor. Üstelik Profesör X'in ilk filmlerde taktığı başlık firavunların kafalarına giydiği Nemes isimli kafalığı andırıyor. Üstelik X-Men çizgi romanlarında ve bazı filmlerinde giydikleri kostümlerin rengi Nemes başlığı ve firavunların giysilerindeki renklerle örtüşüyor.